Merhaba arkadaşlar, geçen videomuzda koruma köpekleriyle giriş yapıp oradan da, dünyada en iyi koruma köpeklerinden biri olan Presa Canario'ya geçmiştik. Presa Canario'da kan hatlarından kısaca bahsetmiştik. Presa Canario'da iki temel hat olduğunu, bunların Showline ve Workline olduğunu söylemiştik. Ama şimdi asıl konumuz iki temel hattın farklılıkları, farklı karakteristik özellikleri, farklı görünümleri. Hemen bir soru akla geliyor değil mi? Aynı ırk olan köpek nasıl farklı görünür? Bu günümüzde birçok ırkta görüldüğü gibi, Presa Canario'da da mevcuttur. Koruma köpekleri içerisinde bu farklı görünüme basit örnekler King Corso ve Alman çoban köpeğidir. Presa Canario'daki nedenine kısaca bakarsak, şunu göreceğiz, aslında Presa Canario tarih boyunca hiçbir zaman tek tip bir ırk olmamıştır ama buna da başka bir videoda değinelim. Şimdi ırkın yeniden yaratılma sürecinin başlangıcı olan 1970'lerin başına gidelim. Presa Canario'nun tarihi genetik seçimi 1970'lerde eski Presa Canario köpekleri üretmek isteyen bir grup yetiştiriciyle başladı. Zorlu Kanarya Adaları hava koşullarında hayatta kalabilen ve koruyucu köpek yetenekleri olan bu köpekleri yeniden yaratma amacı. Çünkü köpek dövüşlerinin yasaklanması ve dönemin zor yaşam koşulları Presa Canario ırkını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır. Bunun üzerine bir de 2. Dünya Savaşı sırası ve sonrasında çok popüler hale gelen Alman çoban köpeği, Rottweiler gibi ırklar Presa Canario nüfusunun azalması hatta yok olma noktasına gelmesinde etkendir. Bu popülerlik salgınının artmasıyla birlikte adalarda bu popüler köpeklerin varlığı çoğalmıştır. Fakat adalardaki insanlardan bazıları kendi tarihsel köpeklerinin bu ırklardan aşağı olmadığını hatta daha da iyi olduğunu düşünerek harekete geçmişlerdir. Eski köpeklere ulaşmak için bu birkaç yetiştirici büyük ve güçlü bir kafa, güçlü bir vücut ve kas yapısı gibi belirli fiziksel özelliklere sahip köpekler arıyorlardı. Ayrıca sahibine, ailesine sadık bir köpek aranıyor, aynı zamanda bulundukları alanı ve aile bireylerini koruyabilecek özelliklere sahip olabilen köpekler aranıyordu. Çünkü eski Presa Canario'lar böyleydi. Arzu edilen özellikler tespit edildikten sonra ve eski köpeklerden yaşayan bazılarına ulaşıldıktan sonra, yetiştiriciler zamanla arzu edilen özelliklere sahip köpeklere sabitlenmiş ve bu köpekler üretilerek nesilden nesile aktarılmaya başlanmıştır. Bu yeniden yaratma sürecinde melezlenmelerin de başlamış olduğunu asla unutmayalım. Kanarya Adaları'nda kendisini bu işe adamış yetiştiriciler tarafından gerçekleştirilen ve Manuel Curto'nun büyük etkisi olan genetik seçim sayesinde bugün Presa Canario dünyanın en güçlü ve cesur köpek ırklarından biri olarak kabul ediliyor. Curto'nun Presa Canario köpeği üzerindeki etkisi inkar edilemez bir gerçektir ve bu köpek ırkını uluslararası üne sahip bir ırk haline çeviren birkaç kişiden biridir. Irkın büyük babası olarak bilinir ve bazıları onu eleştirse de, Presa Canario köpeklerinin çoğu onun soyundan gelmektedir. Günümüzde eski çizgisinden oldukça sapmış olması, çok fazla eleştiri alması ve son yıllardaki üretimlerinin beğenilmemesine rağmen tarihsel gerçeklik budur, inkar edilemez. Az önce bahsettiğimiz yeniden yaratma sürecindeki melezlenmeler bu kan hatları ve farklılıklarının en temel taşıdır diyebiliriz. Bunu standartlar ve standartların belirlenmesinde rol oynayan üreticiler izler. Aslında günümüze gelindiğinde temel etkiyi standartlar noktasında hissetmekteyiz. Standartlar derken standartların içeriklerine ve tarihine değinmeden konuya Showline hattıyla başlayalım. Bu hat için örnek görseller gösterelim ve hattın karakteristik özelliklerini geçmiş melezlenmelerini de içine alarak anlatmaya çalışalım. Önce de değindiğimiz gibi 1970'lerde ırkı yeniden yaratma sürecinde birçok melezlenmeler olmuştur. Bugün Showline diye adlandırdığımız genellikle altını çizerek tekrar söylüyoruz genellikle kısa, basık ve geniş vücut tiplerine sahip Presa Canario'larda, daha çok İngiliz Mastiff, Dogo de Bordeaux, İngiliz Bulldog gibi köpeklerle melezlemeler ağır basmıştır. Danois ve diğer ırklarda kullanılmıştır, mesela Bandoglarda kullanılmıştır. Günümüzde maalesef bazı üreticiler daha iriye ulaşmak için Boerboelleri de kullanmaya başlamışlardır, fakat genellikle ağır basan ırklar, bahsettiğimiz 3 ırktır. Az önce saymayı unuttuğumuz bir de Bull Mastiff'ler var.
Presa Canario'da faun rengin ve siyah maskenin belirleyici unsurlarından biridirler ve melezlemelerin en temel ırklarından biridirler. Yıllar içerisinde özellikle FCI ve onun standartlarınca oluşturulan eskiden Dogo Canario denilen köpeğe şimdilerde ona da Presa Canario denilmektedir. Bu köpekte yani FCI tarafından belirlenmiş standartlara uyan köpekten bahsediyoruz. Perro de Presa Canario köpeğinin bir sergi varyantı, gösteriş ve güzellik köpeği haline getirilmesi amacı vardır. Ama bu seçim geleneksel Presa Canario'ya uymaz ve bu köpek aslen adaların gerçek köpeğini temsil etmez, aynen Kangal köpeğimizde olanlar gibi bu. Konuya bu açıdan bakmak gereklidir diye düşünüyoruz. Genellikle şov köpeklerindeki morfolojik abartılar Presa Canario köpeği de dahil olmak üzere birçok köpek ırkında önemli bir endişedir. O abartılar köpek güzellik yarışmalarında istenen belirli fiziksel özellikleri sabitlemek için onlarca yıllık yapay seçilimin sonucudur. Ancak bu yapay seçilim Presa Canario ırkının tarihsel genetiği üzerinde olumsuz bir etki yaratmıştır ve yaratmaktadır. Çünkü bu aşırı boyutlu özellikler bir koruma köpeğinin refahı için işlevsel veya sağlıklı değildir. Özellikle bu abartıların çoğu Presa Canario'da köpeğin fiziksel görünüşüne odaklanmaktadır. Bu da harekette zorluklar da dahil olmak üzere ciddi sağlık sorunları yaratabilir. Günümüz Showline Presa Canario'larının çalışmaya daha az istekli ve çabuk yorulur olmaları bu nedenden olabilir. Gerçekten rahatsız edici olan, Presa Canario köpeğinin gidişatının gittikçe Amerikan Bull XXL gibi bir şeye evrilmeye başlamasıdır. FCI gibi federasyonlar ilgi alanları kendine odaklanan ve işlevsel olmayan fiziksel özelliklere sahip köpeklere ödül veren uluslararası köpek federasyonlarıdır. İlk olarak, FCI, Presa Canario gibi ırklarda tarihsel genetik özellikleri ve işlevsel yetenekleri yerine, belirlenen güzellik standartlarına öncelik verme eğilimindedir. Bazı köpeklerde aşırı bir bozulmaya yol açmıştır, bu da genel sağlıklarını ve refahlarını olumsuz etkileyebilir. Aslında bize göre Presa Canario gibi belirli bir amacı olan fiziksel ve işlevsel özelliklere sahip ırkları korumaya ve teşvik etmeye odaklanılmalıdır. FCI standartlarından etkilenen ve para kazanma amacı güden çoğu üretici, geleneksel Presa Canario ırkını üretmeyi bıraktılar, bu da ırkta büyük bir tahribat yaratmıştır. FCI, gerçekçi olmayan güzellik standartlarını teşvik ederek ve bu ırkın işlevsel özelliklerini yerine getirmeyen köpekleri ödüllendirerek, Presa Canario'nun bütünlüğüne ve itibarına dünya çapında tanınmış bir zarara yol açtı. Bu durum Presa Canario'nun orijinal geleneğinden uzaklaşmasına ve bir koruma köpeği olma özelliğinin dışına çıkmasına ve sadece bir gösteri nesnesi haline gelmesine neden oldu. Maalesef birçok Presa Canario yetiştiricisi, sağlıklarını ve hareketliliğini etkileyen morfolojik sapmalarla hayvan üreterek estetiği, fonksiyonun üstünde öncelik haline getirmişlerdir. Bu köpeklerde solunum problemleri, kalça displazisi, kemik ve kas yapılarına bağlı diğer rahatsızlıklar ortaya çıkabilmektedir. Workline, fonksiyonel, çalışan Presa Canario'lara geldiğimizde, bunlar daha çok adaların 1989 standartına bağlı yetiştirilirler. Standart bunu söylemese de, bu hatta asıl amaç köpeğin çalışabilmesi, iş yapabilmesidir. Bu hatta 1970 sonrası melezlenmeler daha azdır, melezlemelerde de iş vasıfları olan ırklar tercih edilmiş ya da bu üreticiler bu melezlenmeleri alıp yetiştirmiştir. Bu hattın köpekleri daha atletik, daha çevik, koruma ve savunma vasıfları daha yüksektir, aynı zamanda kilo olarak daha hafiftirler, bu onların iş yapabilme vasıflarını yükselten özelliklerdendir. Çünkü yetiştiriciler damızlık seçimlerinde köpek şovlarını baz almazlar. Köpeğin iş yapabilme becerisini temel alırlar. Bu hat adaların gerçek Presa Canario'suna daha yakın bir hattır. Bu hattaki köpeklerin eğitime yatkınlığı, aile sadakati, itaati Showline hattına göre oldukça yüksektir. Yabancılara tepkisi, koruma vasfı ve cesareti de oldukça daha yüksektir. Bariz farklılıklardan biri enerji seviyesi ve azimdir. Genellikle Showline bir Presa Canario attığınız bir topu birkaç kez getirip sonra bu oyundan yorulup, sıkılıp bırakırken, bu hattın köpekleri yere yığılıp yürüyemeyecek hale gelene kadar onu getirebilirler. Eğer çok zorlarsanız da o yine getirmekten vazgeçmeyecektir, aşırı sıcaklarda kalp krizi geçirip ölene kadar vazgeçmeyenler vardır.
Genel olarak baktığımızda bu hattın diğerine göre, iş vasıflarında çok bariz artıları mevcutken bu hattın eksileri de vardır. Bu hattın eksilerine gelince tabii ki bu bizim fikirlerimizdir ve adaların eski geleneksel köpeğine göredir. Bu hattın köpekleri zamanla gittikçe mekanikleşmiş bir köpek haline getirilmeye çalışılmaktadır. Presa Canaryonun tarihsel iyi ve kötüyü ayırt edebilme ve içgüdüsel olarak tepkiler verebilme yeteneği, özelliği bu hatta gittikçe törpülenmektedir, azalmaktadır. Bu hattın yetiştiricilerinden olan bazı çiftlikler, saldıran, kollukları ısıran, atlayan koşan köpeklerin videolarını yayınlayıp köpekleri de böyle yetiştirmektedirler. Bu yanlış demiyoruz, yetiştirme temeli sadece bu olmamalı diyoruz. Bunlar komutlarla ve kışkırtmayla hareket eden Presa Canaryo'lar olmaya doğru gidiyorlar, mekanik bir köpek gibi aslında. Malinois'lere benzeyen Presa Canaryo'lar gibi. Aslında adaların bu ünlü köpeğinin en temel özellikleri içgüdüsel tepkileridir, karar verip harekete geçme yetenekleridir ve şaşırtıcı derecede iyi, kötüyü sezgisel ayırt edebilme başarılarıdır. Orkline hattında da günümüzde bu temel özellikler gittikçe azaltılmıştır. Şimdi kısaca bu iki temel hattın yani Show ile Work hatlarının birbirlerine göre farklılıklarını anlatalım. İki kan hattı arasındaki belirgin farklardan biri eğitime olan yatkınlıklarıdır. Workline kan hattından bir köpeği özel olarak eğitmek için çaba sarf etmek veya özel olarak bir eğitmen tutup eğitime vermek genellikle gerekmez, bu temel eğitimde geçerlidir. Hayatında hiçbir şekilde köpek eğitmemiş bir insan bile, fazlaca çaba sarf etmeden köpeğe gel, git, gir, çık, otur, yat, bekle, ye, yeme, al, dur, hayır ve benzeri bütün komutları çok rahat ve hızlıca öğretebilir. Önemli olan nokta komutları öğretirken ve emrederken sürekli sert ve dominant olmaktır. Presa Canaryo baskın bir ırk olduğundan sizi aralıklarla deneyecek ve kuralları delmeye çalışacaktır. Bu noktada asla taviz vermemeniz çok ama çok önemlidir. Kesin ve net olmalısınız, tavizsiz olmalısınız. Yasak her zaman yasak olmalıdır. Canım, şekerim, aman bu sefer de yapsın ne olacak gibi bir yaklaşımınız olacaksa bu ırkı hangi hattan olursa olsun eğitemezsiniz. Bir süre sonra o size baskın olacaktır. Bu bir süs köpeği değildir, tekrar söylüyoruz bu bir süs köpeği değildir. Sağda solda hava atmak için yanınızda taşıyacağınız bir köpek de değildir. Presa Canaryo çok ciddi bir köpektir. Eğer ciddi bir şekilde sahiplenir ve dikkatlice eğitirseniz hayatınızın köpeğidir. Her konuda yeteneği olan, sizi asla utandırmayacak, hayatınızın yol arkadaşıdır. Showline hattına gelince, bu hattın eğitilmesi biraz daha zordur. Bu hat kendisini çok akıllı bulduğundan başkasının aklına ihtiyacı yokmuş gibi davranır, eğitimlerinde ödüller önemlidir. Yapısı daha çok rüşvetçidir. Sevdiği bir şey karşılığında her komutu hemen yapar ama karşılığında bir ödül yoksa size ayak diretecektir. Yani ödül yoksa canı isterse yapar, istemezse yapmaz. Eğitimleri sırasında her iki hat içinde geçerli olmak üzere sahiplerinin katılımı çok önemlidir ve başarıyı arttıran asıl temeldir. Aileye karşı tavırlarına gelince. Kesinlikle ister Workline olsun, ister Showline olsun iki kan hattı da ailesine karşı çok uyumlu, son derece uysal ve sevecenlerdir. İster et, ister kemik yerken ağzından eti kemiği alabilirsiniz hiçbir tepki ve agresyon göstermeyecektir. Başka bir köpekle kazayla kavga ederken olsun araya girip ayırabilirsiniz asla size dönüp zarar vermezler. Hatta her ne konuda olursa olsun asla ve asla ailesine agresyon göstermezler. Yani, işi abartırsak kasten bile köpeğinizin canını acıtsanız size yine kesinlikle dönmeyecektir, agresyon göstermeyecektir. Her iki hatta, ailesine ve sürüsüne inanılmaz bağlıdır. Burada şöyle bir fark vardır Showline hattından olanlar biraz daha naiftirler, Workline köpekler daha görev odaklıdır. Her iki hatta teması çok sever ve duygusal bağ kurarlar. Her iki hatta da dişi köpekler erkeklere daha toleranslı, erkek köpekler de kadınlara daha toleranslıdır ve koruyuculardır. Çocuklara olan koruyuculukları her şeyin üstündedir. Çoğunlukla aile fertlerinin bile çocuğa bağırmasına, sert yapmasına izin vermeyeceklerdir.
Yabancıya karşı tavırlarına gelince, Shoreline kan hattından köpekler yabancılara karşı dengesiz tepki verirler, genellikle havlarlar, saldırırlar. Özellikle de kendi alanına yakınsa, örneğin kapının önünde çocuklar oynasa, biri geçse, bir makine gelse ve benzeri başka bir şey olsa hemen kendini belli eder, onlara havlarlar. Bazıları ise her şeyden korkarlar, her sesten, her köpekten korkar. Kendi alanının dışında ise genellikle çekingenlerdir. Yabancıya bu hatlar daha çabuk alışırlar ve sahibiyle birlikte köpekle az bir zaman geçirdikten sonra yabancılar köpeği sevebilir, hatta tasmasından tutup gezdirebilir. Bu nedenle sosyalleşmeye daha yatkındırlar ama bu da koruma vasıflarının azlığındandır. Bu dengesizliklerin nedeni önceden de belirttiğimiz gibi yetiştiricilerin FCI güzellik yarışmalarına göre seçim ve üretim yapmalarıdır. Workline kan hatları ise yabancıları her zaman tehdit olarak görür, çok ciddi göz hapsine alır. Ona karşı her an patlamaya hazır bir bomba gibidirler. Zaten bir Workline Piresa'nın bulunduğu alana asla yabancı giremez, bunun için sahibinin orada olması gereklidir. Ona ne ödülü verirseniz verin, isterseniz besleyin, yine de yabancılara tavrı değişmez. Yabancıların ters hareketlerinde bunu bir tehdit olarak algılayabilir ve harekete geçebilirler. Çünkü aile onun için her şeydir, gözünü kırpmadan ailesi için gerekirse ölür. Tehdit algılamadığı müddetçe her şey göz hapsindedir, her şeyi izler. Kim nedir, ne yapıyor, her şeyi analiz etmeye çalışır ve ederler. İnanılmaz zekidirler, olayları ve etraftakileri çözümlemeleri çok güçlüdür. Yabancılara alışması ve kabul etmesi oldukça uzun zaman alır. Kendi alanlarının dışında gezmeye çıktığınızda, etrafına karşı çok daha fazla şüpheli yaklaşırlar ve dışarıda sahiplerini koruma içgüdüleri yüksektir ve daima tetiktedir. Kendisine yabancı bir ortamda özgüvenleri tamdır, kuyruk daima diktir. Shoreline'da bu özgüven yabancı ortamlarda oldukça azdır. Karakter olarak ele aldığımızda ise, Workline kan hatları çok ciddi baskın karakterdelerdir. Bununla birlikte özgüvenleri çok yüksektir. Eğer köpek ufakken şiddet veya bir travma görmemişse kesinlikle hiçbir ortamda kuyruklarının aşağıya indiğini göremezsiniz. Shoreline hatlarda bazı karakter farklılıkları, kimileri bunu bozukluk diye adlandırabiliyorlar, ortaya çıkabilmektedir. Bu hatta temel denge unsuru daha zor elde edilebilmektedir. Bazıları çok korkak veya bazıları aşırı saldırgan olabilmektedirler. Bunlar maalesef bazen eğitimle falan düzeltilemeyecek kadar karakterlerine işleyebilmektedir. Bazıları da inanılmaz karakterli, harika vasıflara sahip olabiliyorlar. Bunun temel sebeplerinden biri yetiştiricilerin köpek eşleştirirken dış görünüş üzerine odaklanması, ebeveyn köpeklerin karakterlerini, mizaçlarını dikkate almamalarıdır ve neticede ortaya dengesiz karakterde köpekler çıkabilmektedir. Koruma olarak baktığımızda, üzülerek de olsa söylemek gerekse Shoreline kan hatlarında koruma güdüsü zayıftır ve bu zayıflığın nedeni önceden bahsettiğimiz yetiştirilmede sadece standardın söylediği güzellik vasıfları ve yarışmalara eşlik edebilme özelliğine göre seçilerek üretilmeleridir. Günümüzde literatürde geçen Shoreline kan hattı Piresa Kanaryolarda koruma vasfının %10'lara kadar indiğidir. Bunun anlamı, yani 10 şov köpeğinden sadece bir tanesi koruma vasfına sahip olarak doğmakta ve yetiştirilebilmektedir. Bir köpekte ruhsal denge çok önemlidir, bu sağlam ya da zayıf olabilir. Sinir sistemi güçlü ve özgüveni olan köpekler ilk defa gördükleri şeylere, tuhaf gördükleri şeylere, istemediği, sevmediği şeylere agresyon gösterebilirler. İnsanlarda bu agresyonun koruma olduğunu ve o köpeğin de iyi olduğunu zannedebilirler. Bu koruma vasfının temel özelliklerini anlatmaz. Bu bize dengesizliği de anlatabilir. Shoreline Piresa Kanaryo'ya sahip bazı insanlar böyle köpekleriyle gurur duyabilirler ve köpeğin koruma vasfı çok yüksek zannedebilirler. Ama aslında bir köpekte denge en önemli unsurdur. Sinir sistemi aksi şekilde bozuk olan köpeklerde aynı konularda çekingenlik, ürkeklik ve korkaklık olarak tepki gösterebilmektedirler. İnsanların bazıları Piresa Kanaryo aldım koruma yapmıyor, küçük köpek havlayınca arkama kaçıyor derler,
Bu olabilir çünkü köpeği alan kişinin seçimi şov hattından köpek olmuştur. Bu köpeğin yaratılma süresindeki seçiliminin, adaların efsane Presa Canaryos'uyla hiç alakası yoktur. Bunun temel nedenleri yetiştiricilerin yıllar boyunca yaptıkları seçimlerdir. Bu seçimlerin temel hedefi yarışma kazanmak ve sosyal köpek üretmektir. Böylece üretimlerinden para kazanmaktır. Sosyal köpek nedir? Herkese kendini sevdiren, herkeste haşır neşir olabilen bir köpektir. Böyle bir köpekten koruma yapmasını nasıl bekleyebiliriz ki? Orkline kan hattından olan Presa Kanaryolar ise zaten koruma vasıfları ve iş vasıfları ile ön planda olduğundan bütün dünya tarafından kabul görmüş bir gerçekliktir. Presa Kanaryo dünyada var olan en iyi kişi ve alan koruma köpeklerinden biri olarak kabul görmektedir. Presa Kanaryo'ya bu ünvanı kazandıran Showline hattı değil Workline hattı köpeklerdir. İnternette YouTube'da birçok video ve bilgiye ulaşabiliyoruz. Presa Kanaryo ile karmakarışık bilgiler var maalesef. Bu bilgiler temelsiz değildir. Bu bilgilerin karışıklığı, bu iki hattın bu kadar farklı özelliklerine rağmen tek bir adet köpek gibi anlatılmaya çalışılmasıdır. Videomuz biraz karışık olduysa özür dileriz ama temelde bu çok karmaşık konuyu biraz da olsa anlatabildiğimizi umuyoruz. Herkese sevgilerle.